Bugün tasarım serimizden tam gaz devam ediyoruz. Bu tasarım serisini çok beğeniyorsunuz. Herkes çok şey öğreniyormuş bu tasarımlar sayesinde. Herkes tasarım yaparak da el becerisini ve modifiyesini geliştiriyor diyebilirim. Bu modifiyelerden çok para kazanan arkadaşlarımız varmış ve de çoğu arkadaşımız da yeni öğreniyormuş bu tasarımları. Kolay yapan vardır, zor yapan vardır ve de her oyuncunun kendine göre bir seviyesi vardır. Ve ben de bu seviyelere göre kolay, orta ve zor derecesinde çizimler göstereceğim ve bu çizimler de çok güzel diyebiliriz. Her oyuncunun kafa yapısına göre ve de el becerisine göre tamamen rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya şöyle diyeyim, ilk başlayanlar kolayı tercih etsin. Zaten kolaydan orta ve zora hemen yapabilirler. Ya böyle gerçekçiliği sevenler, böyle kolayı kavrayabilenler de normalden başlasın. Kolayı da tabii ki de bırakmasınlar, yapsınlar. Ondan sonra bu iki seviyeyi de normal ve kolayı yaptıktan sonra da zora geçebilirler. Zor yapan arkadaşlar her modifiyeyi yapabilir. Yani rahatlıkla zaten oyunu çözmüş olanlar zaten bu kişiler. Ama yine de kendilerine o kadar fazla güvenmesinler. Bu el becerisini de kaybetmesinler. Bu tür eğitici videolar istiyorsanız da videoya like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Ve bu tür fikirleriniz varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet, biliyorsunuz ben bu modifiyelerin daha profesyonelce olmasını istiyorum. Kolay, orta ve zor derecede. O yüzden Fluatic Apps uygulaması üzerinden yapacağız. Bilginiz olsun. Bunu normal el becerisiyle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınıza bağlı. Dediğim gibi bu tamamen güzel olması için ben Fluatic Apps tavsiye ediyorum. Fluatic Apps'siz de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bu videoda dediğim gibi 3 tane seviye belirledim. Kolay, orta, zor seviyesinde. İlk önce kolaydan başlıyoruz. Kolayda 2 tane tasarımımız var. Bu tasarımda en kolay olan şöyle bir silah tasarımları. Silah tasarımından kastım şöyle bir AK-47 tasarımı yapabilirsiniz. Bu tamamen tek renkten oluşma zaten. Siyah çizgi vinlerini çekip de sonra Floating Apps'e verilen çizgilere göre AK-47 görünümünü veriyorsunuz. Çizgileri de çektikten sonra da zaten AK-47 görünümünü aldığı için bunu arabanıza kolayca modifiye yapabilirsiniz. Sanki bagajda duruyormuş gibi yanda tasarım olarak yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Tasarımları yaparak da oyuncuları etkileyebilirsiniz veya da arabanızı satabilirsiniz. Eğer ben bu silah tasarımlarını çok beğendim diyorsanız da farklı tabanca yapabilirsiniz. Sniper yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Farklı silah tasarımları da uygulayabilirsiniz. Ve de kolayda olan bir tasarım ise çığlık karakteri nasıl yapılır? Bu karakter de kolay aslında. Siyah ve beyaz renkleri kullanıyoruz sadece. Büyük winleri kullanacağız. Böyle küçük detaylara girmeyeceğiz. Ve burada da yine karakterin tamamen şeklini alacak şekilde winleri çekiyoruz. Bu winleri kocaman da yapabilirsiniz. Tamamen hiç sırıtmaz yani. Bunları yaptıktan sonra da karakterin yüz detaylarını yapıyoruz. Zaten çığlık beyaz olduğu için ve de yüzü bayağı bir yani kolay olduğu için yuvarlak winlerle hemen yüzünü tamamlayabilirsiniz. Şeklini verebilirsiniz. Ve bu şekilleri de verdikten sonra küçük siyah detayları da yaptıktan sonra da çığlık karakteri detayını zaten almış oluyor. Ve bunu yaparak da arabanızı güzel fiyata satabilirsiniz veya da elinize alıştırabilirsiniz. Kolay tasarımlar böyleydi. Şimdi orta seviyeye geçebiliriz. Orta seviye birazcık GDM tayfayı ilgilendirecek. Çünkü bu tasarımlar full troll face üzerine. Troll face çizimleri isteyen arkadaşlarım da çok oluyordu. Ve bu da GDM veya normal modifiye severlere etkileyebilir. Şimdi ilk troll face'imiz ise işaret gösteren bir troll face. Bu birazcık zor detaylarıyla birlikte. O yüzden bunu normal seviyeye aldım. Şimdi bu küçük çizgi detaylarını nasıl yapabiliriz diyen çok arkadaşlarımız oluyordu. Bunu hem normal çizgi venisiyle yapabilirsiniz veya da parantez işareti yazısıyla yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin yeteneğinize bağlı dediğim gibi. Ama genellikle parantez kullananlar oyuncular çok oluyor. Benim tavsiyem parantez işaretiyle yapın derim. Parantez işaretleriyle zaten Trollface'in bu elindeki detayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Normal Trollface'in yüz şeklini de oturtabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra zaten karakter belli olmaya başladı. Karakterin yüzündeki küçük hatları da yazı harfiyle de yapabilirsiniz, çizgisiyle de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Fazla karanlık olduğu için de bu göz simgesini rahatlıkla yapabilirsiniz yuvarlak winlerle. Zaten bunları da yaptıktan sonra karakterimiz belli oluyor ve de çok güzel bir tasarımla da karşınıza çıkıyor diyebilirim. Ya bunu açıkça söyleyeyim, güzel fiyatlara satabilirsiniz. Bilmiyorum, gold'lu satar mısınız satmaz mısınız, o sizin becerinize bağlı. Ama pazarda çok güzel fiyata satılabilir derim size. Ve de sıradaki troll face'imiz ise böyle şeytanlı, boynuzlu güzel bir troll face diyebilirim. Ve bu troll face'te de aynı taktikleri yaparak ama ben kendimi zorlayacağım diyorsanız da normal vinilerle yapabilirsiniz ama normal vinileri oyuncuların tavsiye etmeme sebebi yani fazla küçülmüyorlar. Yani parantez içinde vinler küçüldüğü için oyuncular genellikle parantez işaretindeki ve de harfleri kullanıyorlar. Bunlar dilediğiniz kadar küçülebiliyor ama normal vinler küçülemiyor. Bilginiz olsun, size buradan bir ekstradan trik vermiş olayım. Zaten harflere alışırsanız daha küçük detaylar verebilirsiniz normal modifiyelerinize, bilginiz olsun. Ben Win'i kullanacağım diyorsanız da yani detaylara pek fazla veremezsiniz, bilginiz olsun. Yani o yüzden birazcık daha harf Win'si kullanmaya özen gösterin. Zaten bu troll face'te yani yüz şeklini aynı yaparsanız parantez şeklinde yüz detaylarını yapmak basit. Boynuzları da küçük L harfleriyle yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Küçük renk detaylarını vermek istiyorsanız da böyle opaklığını kısıp yumuşatılmış
yuvarlak Win'i kullanabilirsiniz. Ve bu troll face'imiz de böyleydi. Bunu da rahatlıkla el becerinizi kullanabilirsiniz. Normal seviyemiz de böyleydi. Umarım bu normal seviyeyi de uyumlu bulmuşsunuzdur. Sıradaki seviyemiz ise zor seviye. Bu zor seviyede açıkça söyleyeyim usta modifiyecileri etkiliyor diyebilirim. Çünkü bunda çok güzel detaylar vermeniz gerekiyor ve de Win'leri sağlam ve bozmadan koymanız gerekiyor. Yani bunda birazcık biraz zamanınızı alabilir ama modifiye kabiliyetinize değebilir diyebilirim. Şimdi burada ilk tasarımımız ise şöyle bir Joker tasarımları. 2 tane Joker kafası var, böyle sinirli, üzgün falan. Birazcık garip bir tasarım, birazcık zor bir tasarım bulmaya çalıştım. Böyle tasarımlarda çizgi yönleriniz çok önemli ve de hatlarınız çok önemli. Ve bu hatları güzel bir şekilde vermeyi becerebilirseniz karakterler tam da benziyor diyebilirim. Böyle zor çizimlerde renkler de devreye girdiği için karakteri renklendirmede çok sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varmış. Yani ben renklendirmeyi veriyorum ama siyah çizdiğim çizgilerin dışına çıkıyor ve karakterin şekli bozuluyor diyenler de var. Arkadaşlar renklendirmeyi son aşamaya bırakın. Yani nedenini söyleyeyim. İlk önce renklendirmeyi yaparsınız, ondan sonra karakterin çizimine falan geçerseniz birazcık karışabilir. O yüzden renklendirmeyi sonradan yapıp da renklendirdiğiniz kısımları arka plana atabilirsiniz. Bir özellik var ya, Win'leri seçiyorsun, arka plana atabiliyorsun. Onda da zaten siyah çizdiğiniz çizgiler öne geçeceği için yani renkler pek fazla şey yapmaz karakterinizi. O yüzden de onda rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu Joker detayımız da böyleydi. Yani bu renkler ve çizgi detaylarının, hat detaylarına dikkat ederseniz bu zor çizimleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve de detaylar da önemli tabii ki de. Ve geldik sıradaki en zor çizime. Şöyle bir şeytan çizimi buldum. Bu şeytan çiziminde çok zor karakter, böyle gözünü kırpıyor, detaylar falan giriyor. Bunu birazcık yani yapanlar olur ama benzetemeyen çok olur. O yüzden de karakterin yüz hatlarını uyumlu bir şekilde yapın. Bir kulağı bir küçük, diğer gözü büyük, diğer gözü küçük falan yapmayın. Karakter çok çocuksu görünür. Ciddi havasını verin yani. Böyle bir ciddi karakter, şeytan karakter falan yapıyorsanız. Ve bu şeytan karakterinde de aynı detay, renk işlemi giriyor. İlk önce karakterin dış görünümünü çizin küçük L harfleriyle. Söyleyeyim, farklı yazı fontları kullanıp da güzel modifiyeler de yapanlar var ama birazcık detaya giren bir iş. Bu farklı yazı fontları modifiyesini de istiyorsanız mutlaka da çekerim. Farklı yazı fontlarını kullanıp modifiyeler yapanlar da var. Ama o açıkça söyleyeyim bayağı bir detaylı bir iş. Onda birazcık kafanız karışabilir, bilginiz olsun. Ama modifiyede de detaylar da çok önemli bu şeytan figüründe. Bunda da detaysal çalışmanız önemli. Bunda bayağı bir zaman kaybedersiniz ama yani detayı ne kadar iyi verirseniz karakteriniz o kadar canlı ve güzel durur. Ya karakterin dış tasarımını yaptıktan sonra da şöyle diyenler de olabilir. Yani reis, karakterin dış tasarımını yaptıktan sonra renklendirebilir miyiz gibisinden soru soranlar da olur illaki. Hayır arkadaşlar, renklendirmeyi dediğim gibi en sona bırakıyorsunuz. Çünkü bu zor çizimi yaparken de detaylar da vermeniz gerekiyor. Mesela karakter gözünü kırptığını belli edecek detaylar vermeniz gerekiyor. Ve de her yere detaylı yapmanız gerekiyor. Bu detaylandırmaları da yaptıktan sonra renklendirmeye geçebilirsiniz dediğim gibi. Bu renklendirmede de karakterin dış hattına göre uyumlu yapın. Taşırmayın renkleri. Ya taşırmadan ve her şeyi detaylı yaptığınız zaman da karakter böyle gözükecektir. Bildiğiniz Floating Apps'teki gibi, resimdeki gibi canlı durdu diyebiliriz. Bunu arabanın her yerine yapabilirsiniz. Küçük logo da yapanlar var. Ve de arabayı tamamen böyle livery yapanlar, tasarım yapanlar da var. Bu tamamen sizin fikrinize kalmış. Arabayı ne tür şeklinde satmak istiyorsanız o şekilde satabilirsiniz. Dediğim gibi bu sizin arabanız, sizin tasarımınız. Yani sizlere böyle bir seri yapmak istedim. Kolay, orta, zor çizimler nasıl olurdu oyunda, bunu göstermek istedim. Bunları normal Voltsalede Gold'u satabilirsiniz. Normal pazarda satabilirsiniz. Takaslayabilirsiniz. Veya da garajınızda modifiyeli arabalar gibisinden garajınızda tutabilirsiniz. Bu tamamen dediğim gibi sizin oyununuz, sizin arabalarınız. Size de kimse karışamaz. Yani dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu tür böyle modifiye serileri ve öğretici seriler istiyorsanız da mutlaka video like atmaya, abone olmayı unutmayın. Böyle modifiye ile ilgili fikirleriniz varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.